Okay. Yeah, my glasses are steaming up, so I have to. I just ran in the door. Okay. Share screen. Okay, so this week I said I would talk about painting techniques, but I felt it wouldn't be correct to do that without talking about value and about lighting. Bu ders boyama tekniklerinden konuşacak olduğumuzu söylemiştim ama daha sonra tonlama ve ışıktan bahsetmeden boyamaya geçmenin doğru olmayacağını düşündüm. I didn't have the opportunity to look at any work this week, so if people have work for me to look at, could they let me know now and we can leave some time for that? Bu hafta çalışmalarınıza bakma fırsatı bulamadım ama çalışma yapmış ve Drive'a yüklemiş olan varsa aranızda lütfen söyleyin, çalışmalarınıza bakayım. Ben yüklemiştim. Semra has uploaded her work so we can check it. Semra, yeah. I can see through my glasses. No, it's really cute. Çok hoş olmuş. I like it. I really like this shot and this shot. I think they're both super interesting, and also the feet. It's really nice. Evet, şu üstteki iki ve alttaki ikinci kareyi, alttaki yakın çekim olan kareyi de çok beğendim. Gerçekten çok hoş olmuşlar. Thinking about last week, it would usually start with something that maybe was a wider shot. Geçen hafta konuştuklarımızı hatırlayacak olursak sahneler genelde biraz daha geniş bir açıyla başlıyorlar. It's not to say you could not start like this, but very often in a film we start with seeing something wider to see more of the world. Yani bu şekilde başlayamayacağını söyleyemem tabii ki ama genelde filmlere başladığımızda çok geniş bir ekranda, çok geniş bir açıyla başladığını görüyoruz. Okay. But anyway, it's nice. There is something really important here to do with film language that would be very unusual in film. I'll explain that in a moment. Yani ama sadece film diliyle konuşacak olursam bu şekilde bir açılış biraz hani olağan dışı olacaktır. So here I get the feeling that the shot has suddenly flipped round, and in cinema we call it crossing the line. Burada üçüncü karede sahnenin tam tersi bir şekilde bir anda döndüğünü hissettim. Buna sinemada crossing line deniyor. So I'll show you in Photoshop what I mean, but basically the camera is not really allowed in film language to jump from one side of the character to the other. So if they're going from left to right and suddenly right to left, it looks very odd for the viewer. Yani kamera şu açıdan görmekteyse oyuncuyu bir anda tam tersi, tam karşı açısından bakmaz genelde. Bunu Photoshop'ta göstereyim sizlere. I think again my computer is really slow. Whenever I'm running Photoshop, it's very slow. Photoshop'un ne zaman oldukça yavaş açılıyor. Photoshop and Zoom together. Okay. So when you are filming a character or when you are making animation, you have to pretend you are the camera. Animasyon yaparken sanki kamera siz misiniz gibi davranmanız gerekiyor. So if you are looking down on top of your character, eğer karaktere tepeden bakmaktaysanız, and there are the feet, and this we're just going to call for now
the line, right? A line. Evet, buna da çizgi diyoruz. The camera can be here. Kamera burada, çizginin alt köşesinde. It can be here. It can be here. Buralarda olabilir kamera. And it can be on the line. Ya da çizginin tam üzerinde de olabilir. But once you cross the line, Ama you completely confuse the audience. Kamera eğer bu çizginin ötesine geçerse bu izleyici açısından oldukça kafa karıştırıcı bir durum olacaktır. So, just because you have the recording, you can go back and see that this is an imaginary line, but if you flip the camera to the other side of it, suddenly the character is in a completely different direction, and it's very confusing to cut that way. Burada çizdiğimiz çizgi oldukça hayali bir çizgi ama yani bu çizginin öte yüzüne geçersek eğer izleyici için oldukça kafa karıştırıcı bir durum çıkıyor ortaya. Because when you see the character from any of these angles, the way that I've drawn it, then the character is standing, say, over here and going this way. Karakteri bu noktadan bir yerde gördüğümüzde yani çizginin üzerinde burada duruyor ve ileri doğru gitmekte. But if you film it from over here, the character is suddenly going the opposite way on the screen. And to cut between these is very, very odd for the person watching. Evet ama diğer yönden bakmaktaysak ve bir anda kamera açısı çizginin öbür tarafına geçerse bu izleyici açısından oldukça tuhaf bir görüntü yaratır. And in English we call it crossing the line, and it's a part of film language. İngilizce'de buna çizgiyi geçmek deriz. Film diline ait bir tanımdır bu. You can see it clearly on the screen, yeah? So it's going to be fine for the recording, yeah? Yeah. Okay, so, but otherwise, I mean, it's a lovely scene. I really like the idea, and you can just flip this frame. Evet ama bunun dışında bence güzel bir çalışma olmuş. Fikri de çok sevdim. Very cute. Okay, does anybody else have something to show? Başka çalışmasını göstermek isteyen var mı? Gönül hocam merhaba. Hatice ben. Benim de vardı. Hatice also wants to show her work. Hatice Esra with some green leaves next to her name. No, that's one. Oh yes, this one. The first one. Nice. Now, the first thing to notice here is, sorry, but you can't do that. Hoş olmuş. Burada ilk fark ettiğim şey şu. Üzgünüm ama ikinci karedeki çizim olmaz. Of course, in reality, in your animation, you would hear a sound anyway. Yani gerçekte ya da animasyonda evet sesi bir şekilde duyarız. But how do we show that the child has heard a sound? So I would suggest that this shot here, without the plane, even closer, would work well. Peki sesi duyduğu noktayı nasıl göstereceğiz? Şunu önerebilirim. En alttaki çocuğun olduğu kare, bu kareyi yine aynı şekilde çalışabilirsin. Uçak çok daha yakın olabilir. So you have the child in the park playing, and you can see it's a park, so that's fine. And then the next one could be like this. Evet, mesela parkta oynayan bir çocuk. Birinci karede bunu bu şekilde çizebiliriz. İkinci karede ise çocuğa çok daha zoom in bir şekilde yaklaşabiliriz. And then I would suggest that you would want
I'll tell you what I think would work well, actually. I think this one works well. So this one, I think, to make it different, we should make it wider. Evet, üçüncü kare güzel bir kare olmuş. Burada birinci kareyi daha geniş bir açı olarak çalışabiliriz. So I would suggest the first one is wider. We can see more park. There's park. And then there's the girl, and she's not really very big in the shot. Evet, mesela burada önereceğim şey sizlere ilk kare daha geniş açılı bir kare olur. Parkı daha geniş bir açıdan görürüz. Kız da parkın bir bölümünde yer almaktadır. But we can still see her quite well in the first one, and then we go into the face looking at the sky. Evet, birinci karede de yine kızı çok iyi görebiliriz. İkinci karede kıza oldukça zoom in bir açıdan bakarız ve burada yüzünü çok yakın bir açıdan görürüz. And then I like the fact that you can see she's startled, but if she was startled with the sky, her eyes should point to the sky. Evet, daha sonra gökyüzüne bakmaya başlayabilir. Yani burada bakışları yukarıya, gökyüzüne gösterecek. So we can see she is startled, but she should be looking up there. What's that, So Evet, burada kız yukarı doğru bakmalı. Yani ne oluyor yukarıda acaba diye. and then I think the last two are working generally well. Ama son iki kare evet iyi kareler. But just try to remember to have variation in your shots. So you want to do, like if you remember last week, we were doing wide and then close and wide again and so on. So keep it interesting. Evet, geçen hafta hatırlarsanız geniş açı, daha sonra yakın çekim bir açı. Bunların ardı ardına sıralanması sahneyi daha ilginç kılıyordu. Bunu aklınızda tutun. In the beginning of a film, we very often start wide. Filmin başlangıcında genelde geniş açıyla başlarız. And then we go to medium. Daha sonra medium'a geçeriz, ortaya. And then we go to close. Ve ardından yakın çekime geçeriz. And then we go to, I can't remember, but let's just say super close up. It's not right word. Evet. Ve ardından da çok yakın bir çekime I remember. geçeriz. It's called extreme close up. Evet, buna da extreme yakın çekim denir. It doesn't need to be exactly like this, but it's kind of the order it would follow. Evet, yani %100 böyle olmasına gerek yok ama genel akış bu şekildedir. So this is a child in a park. Evet, burada parkta bir çocuk çiziyoruz. A medium, you might see the child like the full body and closer in on the objects. Evet, ikinci karede çocuğu full body olarak objeye biraz daha yakın görüyoruz. If you were close, you might get like the child here. Tam iyice yaklaştığınızda çocuğu bu şekilde alabilirsiniz. And super close up, you might be looking at the face like that. Evet, süper yakın çekimde de bu şekilde olacaktır. Okay, so when you're planning out your films, try to get a nice variation of these, and generally you're starting wide, medium, close, and then you're mixing them up. Evet, filmlerinize çalışırken bu şekilde bir varyasyonla çalışın ve kareler arasında geçişleri sağlayın. Okay, anyone else? Başka var mı çalışmasını göstermek isteyen? Benim de vardı. Ben de izlemiştim. Benim de vardı diyen kimdi? Zişan. 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 No, below that. Zişan. Yes, this one. No, it's nice. Really nice drawing. Çok hoş bir çizim olmuş.
I would probably not have it completely down just because it's complicated to read. İlk kareyi muhtemelen bu şekilde almazdım ben çünkü anlaşılması biraz zor bir kare olmuş. So it's really interesting, but when it's the opening shot, it's quite important that people can kind of understand where it is. Evet, yani yani gerçekten çok ilginç bir kare. Ama açılış karelerinde izleyici açısından karenin anlaşılır olması da çok önemli. And so I would just suggest, you know, rotating it a bit, but it's nice that it's wide like that. Evet, sadece burada birazcık açınızı rotasyona uğratmanızı tavsiye edebilirim. This is really beautiful, and this is beautiful too. I have a İkinci suggestion. ve üçüncü kareler çok hoşlar. My suggestion would be to, first of all, I think, I know it's meant to be perspective, but this actually looks like a much smaller child. Sorry? This looks like a much smaller child than that child. This looks like a baby, and this one looks like maybe 5 years old. Okay, I got it now. Belki perspektiftendir ama ikinci karedeki çocuk erken çocukluk yıllarındaki bir çocuk gibi görünürken üçüncü karedeki biraz bebek gibi görünüyor. So maybe the head can be a little bit smaller, you know, to try to make the perspective feel like the same boy. Evet, kafayı biraz daha küçültürsek belki aynı çocuk olduğu izlenimini daha iyi verebiliriz. And then these are really nice. I would want to see the story going on now because what's next? But it's very nice. Evet, diğer kareler oldukça hoş. Yani ben de devamında ne olacağına dair bir merak uyandırıyorlar açıkçası. Lovely feeling in the images. Hoş bir kare. Okay, so shall we move on, and then if there's any Yiğit also wants to show her who work. was that, sorry? Özge Yiğit. U yazan. Aha. Yeah, this one. Storyboard yazan en altta. Not that one. Not Uh, that one. the one This one. the last one. Yeah, this one. Storyboard. Flying pig, like it. Oh my goodness, a flying pig with bodies hanging from it. Is it aliens? Sorry? I said it's a flying pig with bodies hanging from it. Yes, evet. Uçan bir domuz ve gövdesinden de vücutlar sarkıyor sanırım. İnsanlar çıkıyor. Yani aslında Pink Floyd'un konserinde bu büyük şişme domuz konserin ortasına çıkıyor. Bir anda şaşırıyorsun. Oradan Sonra ne oluyor? Gövdesinden böyle vücutlar mı asılıyor? Yo hayır olmuyor ama ben de sonunda çocuklar niye şaşırsın oradan inen birileri var aslında konser sahnesi yapıyoruz gibi düşündüm. O yüzden gazetede okuduğu konser haberi adamın tam gösteremedim galiba. Okay. So this flying pig idea is from the Pink Floyd's concert. One of Pink Floyd's concerts, suddenly a flying pig appears. But this body is from the pig's body, hanging pig's body. It's not a part of that concert. Özge add that part to make it like interesting. She added a very dark part to it. Yeah. In the second part, the man is reading the newspaper, and this newspaper is writing about the Pink Floyd's concert. Because I mean, for me, everything reads really well except for this one. I couldn't understand
this because it looks like it's the chimneys here, right? Is that right? Are they in the newspaper? Yeah. I see. Yeah, so maybe it's just like putting a fold down there and showing some other pages just to make this read more clearly. And Yeah. like I would, if I was going to draw a newspaper, I think the easiest way is to do something like Şeydeki storyboard'daki karelerin hepsi oldukça anlaşılır ikinci kare dışında. İkinci karede adamın gazete okuduğunu anlayamıyorum. Ben bir gazete çizseydim diğer sayfalarını da biraz görünür kılardım. Yani şu şekilde bir şey çizerdim. Orada bir de gazetenin önündeki bir baca görüntüleri var. Bunlar gazeteden mi bir parçalar yoksa kişinin önünde mi duruyorlar? O da tam anlaşılır gelmedi bana. Yani bu gazeteyi bu şekilde daha gazete formuna dönüştürürsen o karede daha anlaşılır olur. Güzel çizemediğim için yani. yeah. I'm curious what happened to the people? What happened to the people coming out of the pig? Sanki Evet, bu insan onlara ne oluyor diyor. onlar da sanki konser alanına o işte domuzun içinden iniyorlarmış da o yüzden Ha, konsere okay. öyle çıkıyorlarmış They hayal ettim. are like descending to the concert area, like the audience. Oh, good. Okay, they're not hanging. Okay, that's better. Really? Happy outcome. Cool. The son of Roger Waters, I met him because he wants to study animation. Yeah. So he came to Lupus Films to do a training day. Very nice boy. That's cool. Ben de Berlin'deki konserine gittim 1 Haziran'da. Böyle o Pigman şarkısında bu büyük domuz çıkıyordu. Çok şaşırmıştık. Oradan aklıma geldi. Ben de Berlin'de dinledim kendisini. Bu ben Isobel'in dediğini anlamadım. O da mı konserine gitmiş? Hayır, animasyon öğrenmek istemiş. Tanışmışlar benim anladığım kadarıyla. Ha, evet. and Özge also have been to their concert in Berlin, and this pig comes like this flying pig was in that concert too. That's why it was in her memory. Yeah, it must be amazing to see them. I'm sure they're really great. Onları sahnede görmek gerçekten çok harika olmalı. Okay, so to the class. So I would like to talk about value, which is how light or dark something is. Evet, dersimize dönelim şimdi. Bu derste tondan konuşmak istiyorum. Yani bir şeyin ne kadar koyu ya da açık olacağına dair bir veri bu. And when you are starting to learn about value, you could try using a value scale like the one you have in the notes. Ton değerinden konuşurken bu ton skalasını kullanabiliriz. And you could try, for example, to make an image with using very dark, 2 in the middle, and then one light. Yani bir görsel ilk önce çok koyu bir görsel, daha sonra açılan bir görsel kullanabilirsiniz. And if you were to use a combination like this, you would get an interesting variation of lighting across your image. Evet, ama bunun tam bir varyasyonunu kullanırsanız farklı renk değerlerini oldukça ilginç bir görsel elde edersiniz. So first we will talk about how you might use value in a layout. Öncelikle layout'ta ton değerlerini nasıl kullanırız bununla ilgili konuşacağız. And if you remember, a layout is not the painted background yet. Bu arada layout henüz boyanmamış bir arka plandır hatırlarsanız. So for example, when you provide the layout to the background team, you might just make it black and white. So you really just have white and you have black. Evet, burada öncelikle layoutlar yapılırken siyah beyaz tonlarıyla çalışılır. And it can be quite effective to get the mood across. It can be quite effective what? To get the mood.
across to the viewer, the feeling. Ha, okey. Okay. Evet, bu şekilde hissi izleyene vermek, yani bu ton değerleriyle de bunu aktarmak oldukça ilginçtir. You could also try, as I suggested at the beginning, just using a few different greys from the scale, a very dark, a very light, and then a couple of greys in the middle. Evet, aynı zamanda başlangıçta önerdiğim gibi o ton tablosundan oldukça koyu, açık ve orta değerde değerler de kullanabilirsiniz. So again, remember, this is not painting. This is just to provide a really clear image to the next department to make them read it well. Bu arada şunu hatırınızda bulundurmanızda fayda olacaktır. Bu bir boyama değil. Bu yani görselinizi onu boyayacak olan bölüme aktarmadan önce hangi bölümlerin koyu, hangi bölümlerin açık olacağına dair yapmış olduğunuz referanslardır diyebiliriz. So on an animated series, for example, I think something like this would be quite normal for the storyboards and for the layout. Bir animasyon ekibinde storyboardlar için ya da layout tasarımları için bu şekilde tonlandırmaların yapılması oldukça olağandır. And generally, the objects that are really close to camera are usually going to be very dark. Genellikle kameraya çok yakın olan objeler çok karanlıktır. And this is what makes it very effective for a framing technique. It really helps to frame the shot. Evet, bu görseli karelendirebilmeniz, yani bir sahnenin içerisine alabilmeniz açısından oldukça faydalı bir yöntemdir. So often in my own work too, I'm putting a dark silhouette in the foreground. Ben de genellikle kendi işlerimle ön zemine oldukça koyu bir silüet eklerim. And then if you wanted to go really crazy, you can make it all beautiful black grayscale like this. Ama gerçekten biraz daha çılgınca çalışmak isterseniz bu şekilde siyah green tonlarıyla daha ayrıntılı bir çalışma da yapabilirsiniz. And this would be a very clear information from the person who was going to paint what the lighting is going to be like. Bu ışığın nasıl olacağına dair bir sonraki aşamada çalışacak olan sanatçıya çok net bir fikir verecek olduğunuz bir iştir. Also, this person who created this might go on to paint this image themselves. Bu görseli bu boyuta taşıyan kişi belki aynı zamanda onu renklendirecek olan kişidir de. And this is when you really need to start to understand lighting and how it works. Evet, bu aşama gerçekten ışıklandırmanın ve bunun nasıl yapılacağının en iyi anlaşılması gereken aşamadır. So if you're going to make an image like this one, you need to know a little bit about lighting, of course. Eğer bu şekilde bir görsel yapacaksanız ışıkla ilgili çok ayrıntılı bilgi sahibi olmanıza gerek yok elbette. And with this one, again, a little bit about lighting. Bununla çalışacaksanız bu tarz bir şekilde yine ışıklandırma ile ilgili biraz bilgi sahibi olmanız gerekiyor. For example, you can already see that the shadows have been indicated on this image. Mesela burada gölgelendirmeleri, dolabın köşelerindeki o gölge noktaların nasıl olması gerektiğine dair biraz daha ayrıntılı çalışılmış bir öncekine göre. But if you want to know, if you want to work to something like this, then you really need to start to learn about lighting. Ama eğer bu şekilde bir görsel çalışmak istiyorsanız gerçekten ışığı tam olarak öğrenmeniz gerekmekte. So the best way to learn about lighting is to understand how a sphere looks when the light is hitting it. Işık çalışmayı öğrenmenin en iyi yöntemi küre çalışmaktır. So when you are thinking about color, the value of the color, the actual color you choose can help with the lighting. Işık çalışırken, gölgelendirme çalışırken seçtiğiniz rengin ton değeri gölgelendirmelerde işinize yarayabilir. But it's much easier in the beginning for us to actually
start with just looking at black and white images. Ama ilk başta genelde siyah beyaz görsellerle çalışmak bizim için daha faydalı olacaktır. And actually, if you're working in Photoshop and you create a really good black and white image, you can easily color it afterwards. Eğer Photoshop'ta çalışıyorsanız ve gerçekten çok güzel ayrıntılı bir siyah beyaz çalışma ortaya koymuşsanız bunu sonrasında çok kolaylıkla renklendirebilirsiniz de. And this is the sort of thing we will do over the next 2 weeks. Önümüzdeki 2 haftada buna çalışacağız. So instead of just talking about this, I'm going to draw it at the same time. Evet, şimdi bu küreyi Photoshop üzerinde çalışalım. Let's get together. So let's just start with a sphere that we will make like a, in fact, the first thing I'm going to do is make a background color and we'll make it a kind of middle gray. Evet, öncelikle bir background rengi koyacağım ve bunu orta gri tonunda yapacağım. And even if you're doing this on paper, it's nice if you can get a piece of grey paper or a piece of colored paper to try this. Yani normalde kağıt üzerinde çalışıyorsanız gri tonlarında bir kağıtla çalışmayı tercih edebilirsiniz bu noktada. You could paint your piece of paper middle grey, for example. Ya da kağıdınızı orta tonlu bir griye boyayabilirsiniz direkt background'u. So I just picked, the grey is running up and down here, so I just picked somewhere in the middle and then I'll fill the whole canvas. Evet, gri tonunun tam orta noktasından bir gri seçtim ve onunla boyama yapacağım şimdi. And I'm going to make a sphere that's a little bit darker than that. Evet, şimdi biraz koyu bir küre çizeceğim. So again, it's a kind of middle color of grey. Evet, yine orta ton gri bir küre olacak. Okay. So we have here. And, so if you make an object, I'll test it first before I tell you. Let me see. Yes. Evet, yapıyorsanız öncelikle ben bir test edeyim, ondan sonra size anlatayım. So if you make an image on a layer, if you click Alt and then your right mouse button between the layers, it makes a kind of mask. So it's Alt and your right mouse button, you click between the two layers. Is it for Photoshop, right? Yes, so it's for Photoshop. So masking the frame. Yeah. You are telling how to mask the frame. I think they are using Procreate, most of them. I will ask them. Procreate is a Photoshop- clipping mask. Yeah. Photoshop mu kullanıyorsunuz, Procreate mi genellikle? Okay. So it's just like a clipping mask. Photoshop'ta, evet, Clip Studio üzerinde çalışıyorsun, onu hiç bilmiyorum. Yani burada Clipping Mask, maskele seçeneğini seçiyoruz öncelikle. And then I am going to take, maybe it's better, I just find a soft round brush, try that. Evet, öncelikle yumuşak fırça seçiyorum bir tane. Yumuşak yuvarlak bir fırça. And I'm going to create, so we're going to imagine that the light is coming from the sun. Evet, güneş ışığın
ışık kaynağını güneş olarak varsayalım burada. And there's two lights coming on the object when it's coming from the sun. There is this direct light that's coming from the direction of the sun itself. Bu durumda objeye iki tür ışık kaynağı yansıyacaktır. Birisi direkt güneşten gelen ışık kaynağı. And there is also the light that is just coming generally from the sky from all different kind of directions because it has a kind of scattered light too. Diğer kaynak ise gökyüzünden genel olarak yansımakta olan ışık kaynağı olacaktır. The light from the sky is soft and the light from the sun is strong. Gökyüzünden gelen ışık yumuşak bir ışık olacaktır. Güneşten gelen ışık ise daha güçlü bir ışık olacaktır. So let's take another, let's start with the term, we'll start with the light. I'll start with the, yeah, let's go with the light side. Öncelikle ışık alan bölümüne başlayacağım çalışmaya. So the sun is going to hit here. So this is going to be the sort of brightest side. Güneş buradan gelmekteyse bu köşe en açık bölüm olacaktır. I'm just gently putting this in. The sun is, I'll put it on the same layer so the arrows went. Evet, güneşin geldiği bu noktalar açık noktalar. Sun, and then there's the sky. Going in all directions. Okay. So we have the sunlight coming from here. So we gently do this. And then we're going to find the areas of the ball that the sunlight will not hit. Evet, güneşin geldiği noktaları zarifçe bu şekilde açık bir renge boyadık. Şimdi güneş değmeyen noktaları bulacağız. So the sunlight is coming down here and it's going to hit the ball, it's going to go past the ball like this. Güneş ışığı bu şekilde karşı çaprazdan gelmekteyse kürenin üzerinden bu şekilde geçip gidecektir. And so it's going to be light up into this point and it's going to be light to this point. Şu iki nokta arasında kalan yerler açık yerler olacaktır. But below this sort of center part of the ball, it's not going to get the sunlight. Ama bu kürenin alt kısmı güneşi almayan kısmı olacaktır. And this line here where the sunlight cannot hit past it is called the terminator. Evet, bu şu köşe noktalar, güneşin hiç değmediği noktalar, bunlar ölü nokta olarak adlandırılacaktır. This light that is here at the part facing the sun is called the center light. Şu nokta, yani güneşi en tepeden alan nokta, bu ışığın merkez noktası olarak adlandırılacaktır. And then it starts to get a little bit more grey as it goes towards the center because the sun is not hitting it so directly, and we call this a half tone. Evet, orta noktalara doğru geldiğimizde burada güneş çok direkt bir noktadan gelmeyecek. Buna yarım ton adını vereceğiz. And the point that is really facing directly onto the sun is going to have this little spot of light, and we're calling that the highlight. Evet, bu güneşi tam tepe noktadan alan, güneşin tam vurduğu noktada highlight, yani vurgulu nokta, tam parladığı nokta olarak adlandırılacaktır. So you're already starting to really feel the form here. Evet, yani burada oldukça açık bir nokta işaretleyerek başlıyoruz. Now this part called the terminator is actually quite dark, and it's even darker than the bottom of the ball. Evet, bu terminator, yani ölü nokta olarak adlandırdığımız nokta ise oldukça koyu bir nokta olacaktır. Kürenin dip noktasından daha koyu olacaktır.
So I'm going to draw a kind of dark line here around the middle. Evet, bu noktaya oldukça koyu bir çizgi çizeceğim şimdi. Okay, so around the terminator it is dark. Evet, bu ölü noktanın etrafı koyu olacak bu şekilde. I will write that on there. Oh, I already did write it on there. Okay. I think I'm going to make the terminator even darker, actually. Sanırım ölü noktayı biraz daha da koyu yapacağım. And then below the terminator, there is going to be the sort of main shadow. It's a little bit lighter than the terminator. So I don't want to go too dark. Şimdi ölü noktanın altında gölgeli bir nokta olacak. Bu ölü noktada daha açık ama yine de koyu bir alan boyayacağız burada da. Okay, so maybe under here I'm going to go a little bit darker. Evet, bu şekilde tonlandırıyorum alt kısmını da. And we call this the core shadow. Buraya da kürenin gölge noktası diyoruz. Now, the names don't matter at all. All that matters is that you remember that these different elements exist. I couldn't hear you. Can you repeat this part? All that you don't need to know the names at all, but you need to try to remember that these different parts exist. Okay. Yani bu isimleri hatırlamak zorunda değilsiniz elbette. Sadece bu farklı bölümlerin bir küreyi tonlandırırken bu şekilde farklı bölümlerin olduğunu hatırlamanız yeterli olacaktır. You know, so you can learn it whatever way works for you, but try to remember all the different elements because it really will help your work so much. Evet, yani tüm bunları isim olarak hatırlamak zorunda değilsiniz dediğim gibi ama bu farklı bölümlerden oluştuğunu hatırlayın kürenin. Bu çok işinize yarayacaktır. Okay, now underneath anything that is not getting light, we have a very, very dark shadow called the occlusion shadow. Evet, bu hiç ışık almayan dip noktalarda da çok karanlık bölümlerimiz olacaktır. So I'm going to put that underneath. Evet, bunu kürenin altına çektiğim bir layer'da yapıyorum. And it's not a big area, but it's very, very dark right underneath the ball. Evet, bu kürenin en dibi oldukça koyu. Yani ölü noktadan da daha koyu olacak. So the light really cannot hit that part at all. Evet, güneş ışığı bu bölüme hiçbir şekilde sızamıyor. Then the ball is going to have it's going to cast a shadow onto the ground. Ve de top küreden zemine bir gölge de yansıyacaktır. And the way to find out how long that shadow will be is to follow the line of the sun down to the ground. Evet, bu gölgenin nasıl vuracağını ise güneş ışınlarının geliş açısını takip ederek çizebiliriz. So we can place another shadow there, but it's not as dark as the one that gets no light at all. Evet, şimdi buraya başka bir gölge alan yapıyoruz ama bu ilk baştaki kadar koyu olmuyor. So this one is clear that it's from a round object. This is the cast shadow. Sorry? The cast shadow. Okay. Buraya İngilizce terminolojide cast shadow, cast gölge alan denir. And then finally, there is going to be light that bounces off of the other objects around it. So for example, if it was next to a wall,
and the wall was light, the light from the wall would bounce on here. Evet, şimdi son olarak da bu kürenin etrafında başka ışık yansıtan nesneler varsa onlardan gelen ışıklar da olacaktır. Örneğin kürenin karşısında açık renkli bir duvar olduğunu varsayalım. Bu duvardan da bir ışık gelecektir. If the ground was a bright color or the ground was light, it would also reflect light back onto the ball. Aynı zamanda zemin açık renkte ise bu zeminden de bir ışık yansıyacaktır küreye. So here we would have a little bit of light in the shadow area. Evet, bu yüzden bu unsurlar sebebiyle de bu gölge alanda çok az açık bir alanımız olacaktır. Something very gentle like that. Okay. So this cast shadow is too soft, really. I would just make it a bit stronger. Evet, bu cast shadow dediğimiz alanlarda buralar. The edges are just really soft. Evet, bunun köşe noktalarını da çok hafifçe açık tonda geçişler yapıyorum. Okay, so this is basically there would be less light, I think, underneath the ball too. Evet, kürenin alt kısmı daha o açık alan o kadar yoğun olmayacak. There's going to be a little bit of that bounce light, but not too much. Bu ışık bu alana yansıyamıyor, zeminden yansıyan ışık da o alan koyu. So this is really, really important in understanding how light hits any object, because this could be an arm, a hand, anything. It's the same principles. Evet, bu kürede ışık çalışmak bir objeye ışığın nasıl düşeceğini anlamak açısından oldukça önemli bir şeydir. Yani bu eliniz, kolunuz ya da herhangi başka bir şey olabilir ama ışığı bu şekilde alır. If the sun was not shining, the difference between the light side and the dark side would be less. Eğer güneş çok parıldamıyorsa koyu alanla açık alan arasındaki fark biraz daha az olacaktır. And there would not be a strong highlight like this. Evet ve şu tepedeki gibi oldukça güçlü parlak bir alanda olmayacaktır o durumda. So I think maybe I will just put another one next to it and show you it. Maybe not next to it. In fact, I'll just because otherwise the notes are not going to be useful. So I'll just do another one. Evet, şimdi bir tane daha yapacağım bu dediğimi anlatabilmek, açıklayabilmek için. I won't talk too much. I'll just start to do it. So here we are going to imagine that the light is coming from the sky generally. Evet, bu örneğimizde ışık genel olarak gökyüzünden yansıyor olsun. And that's because it's just a kind of grey day with very kind of flat clouds. Sorry? It's a very grey day. So it's a very grey day. There's no sunlight really. Okay. Hı hı. Ve oldukça kapalı bir gün olduğunu düşünün. Yani çok direkt yansıyan bir ışık yok. So now we can see that the light is more just coming from the top.
not so directional. Evet, burada ışık daha çok tepeden gelir, sağdan soldan gelmez. Put something in like this. Evet, bu şekilde. The terminator is maybe a little bit lower because the light is coming from different directions. Evet, burada ölü alan biraz daha aşağıda kalıyor çünkü ışık çok farklı noktalardan düşmekte. And then we still have this dark area underneath, but it's not as dark as the terminator. Evet, hala kürenin alt noktasında koyu bir alanımız var ama bu ölü alan kadar koyu değil. Maybe I'm still going to put a highlight, but it will be very soft. Hala küçük bir parlama noktası yapacağım ama bu parlama noktası oldukça yumuşak olacak. So now it's not such a small point of light. Evet, ama bu kez böyle küçücük bir ışık noktası gibi olmayacak bu elbette. Again, we put in the occlusion shadow, and it again will be very, very dark. Evet, şimdi dibe bir gölge noktası da ekleyeceğiz yeniden. Bu oldukça karanlık olacak. And then we will put the cast shadow, which now is going to be more just round underneath the ball. Evet, şimdi bu geniş gölge alanı çizeceğiz. Bu biraz daha burada kürenin altına doğru bir bölgede kalacak. Getting something. I think the shadows need to go up a bit more underneath. Evet, gölge kürenin biraz da altında bir noktaya taşıyorum gölgeyi. I did something weird with the opacity of the ball, so I'm just going to use this shadows underneath it to get the idea. I think the dark area probably needs to be a little bit darker. Evet, bu en dipteki karanlık alan çok koyu karanlık bir alan olacak. Onun dışında etrafında difüzyon ışıktan kaynaklı geniş bir gölge alanı olacak. Again, making sure the terminator is the darkest part. Evet, şimdi ölü alanı biraz daha koyu kılıyorum diğerine göre. I think the initial image obviously wasn't 100% opacity, so it's making it a little bit weird. Okay, let's merge them down. I didn't understand the last part. What have I you done? think I think when I drew the initial sphere, the opacity maybe was not like really strong, so it's making the shadow show up underneath. I think the opacity wasn't correct when I drew the ball the first time. Okay. Küre ilk çalıştığımda orada ayarladığım opaklık değeri doğru değildi. Onu düzenledim. Now underneath is too dark. So I will have some of this bounce light coming again off of the ground. Evet, şimdi yine zeminden yansıyan ışığı çalışacağım.
So if the ground is like a very light grey, it's going to bounce some of that back onto the ball. Eğer zemin oldukça açık bir gri ise varsayalım ki bu zeminden bir nebze ışık yansıyacak yukarı. And looking at this, I think the terminator is a little bit high, so I'm just going to lower it a little again. Evet, sanırım ölü alanı biraz yukarıda çizmişim. O biraz daha aşağıda kalacak. I'm doing it quite quickly, but take your time to blend it and make it really nice and smooth. Ben oldukça hızlı çalışıyorum burada. Zamanımız kısıtlı olduğu için ama siz biraz daha zamana yayarak da yapabilirsiniz bu çalışmayı. Okay. So something like that. Again, the cast shadow is a bit crap. It's not so good. Let me just. Evet, aşağı yukarı böyle bir şey olacak ama şu geniş gölge halkası biraz daha koyu olacak o da. So when you are doing the shadow, do not forget the one underneath that is super dark. It really makes your object feel on the ground. Evet, gölge çalışırken asla unutmayın, tam dipte kalan alan oldukça koyu, karanlık bir alan olacak. And again, this is not about a ball, this is about everything. Bu yani sadece küreyi ilgilendiren bir şey de değil, çalıştığınız her objede bu şekilde olacak. So when you are making the lighting of your image, you're thinking, is there a very, very strong light, like a lamp or the sun? Bir görsel çalışırken ışık kaynağı, yani mesela güçlü bir ışık kaynağının geldiğini varsayalım. Mesela ışık olabilir güneş yerine. Or is it a very soft light? So for example, on a grey day, or perhaps you're inside a room in the house with no lights on. Ya da daha yani daha geniş bir alandan yansıyan bir ışık olabilir. Örneğin oldukça kapalı bir gün olabilir ya da herhangi bir ışık kaynağının açık olmadığı bir oda olabilir çalıştığınız zaman. And then you can think about the difference of this, where there is a really, really strong light and dark. Buradaki farkı görebiliyorsunuz. Güçlü bir ışık kaynağı varsa gerçekten çok açık ve koyu noktalar vardır. Or is it a little bit more even like this? It's just a little bit more subtle. Ya da bunun gibi daha yani çok keskin ayrımları olmayan bir ışık yayılımı olacaktır. Does anyone have any questions? Sorusu olan var mı bununla ilgili? No. So a good exercise for next week, if people haven't done this one before, is just to try to draw a sphere as accurately as possible. Önümüzdeki hafta için sizlere verecek olduğum egzersiz de bu küreyi çalışmak. And if you are going to try to paint anything, please think about these different elements of lighting, because they are always there. Eğer herhangi bir şey boyayacaksanız lütfen bu ışıklandırmaları da göz önünde bulundurun. Çünkü bu her daim orada olacak yani. So lighting, I have the main points here. Let's talk about what the lighting is impacted by. Evet, burada ışıkla ilgili ana noktalardan konuşalım. Öncelikle ışık neden etkilenir? Bundan bahsedelim. It's impacted by the source of the light. Direkt güneş kaynakları, ışık kaynağından etkilenir. You might have several sources of light. For example, you could have two different lamps in a room. Farklı ışık kaynaklarınız olabilir. Örneğin odada 2 tane farklı ışık yanmaktadır. And each one is going to impact your objects in a different way. Bu her ışık kaynağı objenizi farklı bir biçimde etkileyecektir. And we already talked about the sun and the sky being different as well. Zaten güneş ve gökyüzünden yansıyan ışıkları konuştuk. And bounce light or reflected light, the light that bounces off one object onto another object. Başka bir zeminden yansıyan ışık ya da başka bir objeden yansıyan ışık da ayrı bir ışık kaynağı.
This is easy to see. If you see somebody sitting next to a green wall, there will be some green on their face. Şu iyi bir örnek olacaktır bu konuyu anlamanız için. Gri bir duvarın yanında oturmakta olan birini hayal edin. Yüzünde bir grilik vurduğunu o duvardan göreceksiniz. And this is the result of reflected light. Bu yansıyan ışığın sonucudur. Lighting is massively impacted by the shape of the object that it is hitting. Işık aynı zamanda ışık kaynağının yansımakta olduğu objenin şeklinden de etkilenir. It's also impacted by the color of the object. Aynı zamanda objenin renginden de etkilenir. So if something is very dark blue, for example, it will not bounce much light off of it. Örneğin koyu mavi bir şey çalıştığımızı düşünelim. Koyu maviden çok fazla bir yansıma olmayacaktır. I will just quickly. Hızlı bir şekilde koyu maviye boyuyorum. So this would basically absorb most of the light. Evet, burada ışığın büyük bir kısmı tepe noktası tarafından emilir. So let's just say, I'm so not used to Photoshop now. And let's say we have something that is kind of bright yellow. Or no, it's not, it's green. We'll go with green, bright green. Evet, başka bir objemiz olduğunu düşünelim. Bu objenin de yeşil tonlarında olduğunu düşünelim. And it's going to it's going to have more of the light bouncing back to you. Evet, burada daha fazla ışık yansıması olacaktır. Koyu mavi ışığı büyük ölçüde emerken açık yeşilden ışık daha büyük oranda yansıyacaktır. So something dark absorbs more light. Eğer koyu bir renkteyse obje bu ışığı çok daha fazla emer. So this is where if you had a really like bright pink wall next to you, it would bounce a lot of pink light onto you. Yani eğer yanınızda çok açık bir pembe duvar varsa bu alandan size büyük ölçüde bir pembelik yansıyacaktır. The material of the object also has a big impact on how the light looks to you. Objenin materyali de aynı zamanda ışığın size nasıl vuracağı üzerinde oldukça etkilidir. So if something is very soft, the light will be absorbed like a cushion. Örneğin bir kırlent gibi oldukça yumuşak bir şeyden bahsediyorsak bu ışığı daha çok emer. And if, of course, if you have like a metal sphere, then the light is really going to bounce off of that. Ama bir metal bir objeden bahsediyorsak bu objeden ışık daha fazla yansır. So if you were drawing a cushion, you wouldn't expect to see a kind of highlight or unless it was a very shiny material. Eğer bir minder çizmekteyseniz, eğer çok parıldayan bir materyalden çizmiyorsanız ondan yansıyan güçlü bir ışık görmeyi hayal etmezsiniz. And then, of course, the other thing, as I've mentioned, is what is the color of the objects around it. If there is something really strong, then for sure that color or that surface is going to bounce back onto the object. Ama diğer materyaller için, yani metal gibi materyaller için buradan güçlü bir şekilde ışık yansır karşı tarafa. So just this little image is showing the difference between what is called diffuse lighting and specular lighting. Evet, bu iki obje arasına bakarak herhangi bir ışık kaynağından direkt gelen ışıkla yansıyarak gelen ışığın arasındaki farkı görebiliriz. In the top image, the lamp is turned off, so there is no direct light.
En baştaki görselde lamba kapalı. O yüzden direkt bir ışık kaynağı yok oraya yansıyan. So in a way, it's just like the light is all around the objects. Evet, ışığın bu objenin tümüyle etrafında olduğunu varsayabiliriz burada. And in this case, the color of the objects is very natural. Bu durumda objenin renkleri oldukça doğal görünür bize. But when the lamp is turned on, the lighting becomes much more strong. Ama ışığı açtığımızda buradaki gölge ve ışıkların çok daha güçlü olduğunu görürüz. You can see because the monkey is a shiny plastic, it has a very strong highlight. Maymunun yapıldığı materyal bir plastik olduğu için orada çok güçlü bir highlight noktası, yani parıldama noktası görüyorsunuz. And you can kind of see the same on the plastic car. Aynı şeyi plastik arabanın ön yüzeyinde de görmekteyiz. But because the monster is soft, the highlights are not so white. Ama canavar oldukça yumuşak bir materyalden yapıldığı için burada çok güçlü bir ışık parlama noktası görmüyoruz. And you can see now we get a variation in the color. The light is a little bit yellow, so it adds yellow to the color of the monster. Evet, burada ışık geçişindeki varyasyonu da görüyorsunuz. Işık biraz sarı bir ışık olduğu için mavi canavarın üzerine sarı bir ışık yansıması olmuş. Of course, we don't actually see yellow. What we see is yellow mixed with the blue, so it's becoming like a turquoise. Evet, burada direkt sarı görmüyoruz tabii ki. Maviyle karışmış bir şekilde sarıyı görüyoruz. And so how it kind of works is that the color of the light mixes with the color of the object, and that becomes the color of the light on the object. Evet, bu iş nasıl çalışıyor, nasıl oluyor? Yani ışığın rengi objenin rengiyle karışıyor aslında. So if this was a red light, we would expect to see a kind of purplish color of lighting. Eğer kırmızı bir olsaydı bu ışık, mavi canavarın üzerinde morumsu noktalar görecektik. Are there any questions on this one? Bu konuyla ilgili sorusu olan var mı? And of course, don't forget, because the light is coming from the lamp, it's also going to make a little bit of light onto itself. Aynı zamanda ışık lambanın üzerinde de bir aydınlık alan yaratıyor. Okay, and then finally, for your reference, I've given you this image of all different types of lighting and how you can make shadows really interesting. Ve de son olarak farklı tür ışıkların bir obje üzerinde nasıl gölge alanlar yarattığına dair bu referansı paylaşmak istiyorum sizlerle. So, you know, you can see how, for example, this one here is giving a feeling of something quite frightening and threatening. Mesela şu en sondaki ışık ve gölge çalışması, bu sanki böyle oldukça korkutucu, tehdit edici bir unsurmuş gibi bir ışık etkisi yaratıyor. You can see these ones, they're okay, but they're very normal. They don't really tell you too much about the story or the drama. It's okay, but is quite normal. Evet, onun hemen önünde dizili olan 5 görselde ise ışık oldukça dengeli bir şekilde dağılmış. Burada hikayede bir drama hissi yok. Oldukça doğal bir ışık dağılımı görüyoruz. And then these ones with the rim light, rim lights are very often used in animation to make a shot look more interesting. What does rim light mean? It's around the edge, just a bright light around one edge or two edges. Okay. Köşe ışığı çalışmalarına bakacak olduğumuzda ise bu animasyonda çok kullanılır. Bir köşeye ışık yansır direkt. So sometimes in animation, they are doing
some light and shadow, which is quite normal, but then also a rim light to give it something a bit extra. Evet, animasyonda bazen ışığa ekstra olarak köşe ışıkları, ışık çalışmasına ekstra olarak köşe ışıkları eklenir. Biraz daha ilginç kılmak için. So this is from The Line. It's a company that I work for. Bu Line animasyon şirketinden bir görsel. Bu şirket için çalışmıştım. And their animation is really super good. Gerçekten müthiş animasyonları vardır. And you can see that here they have made red rim lights on these characters to make them really interesting and strong, a bit of drama around them. Evet, burada gördüğünüz gibi karakterlere kırmızı köşe ışık yansımaları yapılmış. Bu karakterleri oldukça güçlü bir yönden dramatik kılıyor. It's a lot of work to do that in animation, but it can really add something special. Let me get the video. Evet, yani bu gerçekten animasyonda bunu yapmak oldukça fazla iş ama animasyona bir nitelik kazandırıyor kesinlikle. I think here he's pointing to the rim lights and saying, "Hey, look," and but that's kind of what he's doing. It's like, check out my hair. Evet, burada çocuk elinin işaretiyle köşe ışığının yansıdığı noktaya da dikkati çekiyor bir şekilde. Where is the video? Everything but the video. Everything? But except the video. I can't find the video. I can find all the images, but not the video. Evet, bir video arıyor sanırım. Video haricinde her şeyi buldum diyor. So I won't show you the whole thing because we're obviously coming to the end. Evet, video olarak göstermek istiyorum bunu size. So you can check it out for yourself, but this shot you can see it's full, like they are all full of rim lighting in this, and it's all for the drama. Evet, bu videoya kendiniz de bakabilirsiniz ama videoda bütün karakterlerin neredeyse bir köşe ışığı yansıdığını göreceksiniz. Bu yani daha dramatik daha vurgulu bir etki yaratmak için. Oh, yeah. Okay, so that's just to explain what that is, and you can see it in other animations now. If you look, you will see it quite a lot. Evet, bu yani biraz olayı size açıklamak için göstermek istediğim bir örnekti. Farklı animasyon türlerinde de yine görebiliriz benzer bir şeyi. Okay, so this is a really quick overview of lighting, but I didn't want to do painting without discussing it because it's super important. Bu oldukça hızlı bir şekilde gölgeyi tamamlamış olduğumuz dersimiz oldu bizler için. Çünkü boyamaya gölgeyi anlatmadan geçmek istemedim. And if you can make a really nice sphere, then you can apply it to anything. Gerçekten çok hoş bir küre gölgelendirmesini yapıp anladığınızda buradaki mantığı diğer her şeyde transfer edebileceğinizi göreceksiniz. Okay, so this is what I would ask you to do next week, is to Evet, next week to draw a sphere. bu sizlerden önümüzdeki hafta yapmanızı istediğim iş olacak, küre çalışmak. Okay, and I think that's really probably covered everything for today, unless there are again any questions. Evet, bu haftanın konusunu bu şekilde tamamlamış oluyorum. Sorusu olan var mı bununla ilgili bana? Bu konu değil de perspektifle ilgili birkaç sorum var. Onları daha sonra sorabileceğim bir yer var mı? Mesaj atıp. Kimdi konuşan? Rümeysa. Benim. Rümeysa. Rümeysa says she has some questions on perspective, but she doesn't want to take much time of you. She wants to write these questions to you later. Is it the best way you think? How can she send a message to you? Maybe if she sends, I mean, it depends if she speaks English, she can send it to me, and if she doesn't, she can send it to you, maybe, Gunal, and you could send it. Yeah. But
through via email? Yes, by email, and then I can, if it's okay to wait, I'll answer them at the start of next week. And if Okay. and if it's not, then I can email directly. Okay. Rümeysa, sorularını İngilizce eğer kendin yazabiliyorsan mail üzerinden yazabilirsin. Eğer destek istiyorsan ben sana destek olurum. Sorularını İngilizce'ye çevirir, mail olarak atarız Isobel'e. Ardından önümüzdeki dersin başlangıcında senin sorularına cevap vererek başlayabilir. Eğer derse bu şekilde başlamak uygun olacaksa. Yoksa yazıyla da cevap verebilir sana. Teşekkürler. E-mail adresini alabilir miyim peki o zaman? She's asking your email address, Isobel. I'll just put it in the chat. Wherever that is. Because I'm sharing a screen, it's hard to find anything in the Zoom. Meeting controls. Let's see. I'll stop sharing and then maybe I can find it easier. Yeah. Yes. Okay. So you write it to the chat now? Yeah. Okay. Rümeysa chat'e yazdı, gördün mü? And I think the chat. Gördüm. Teşekkürler. Okay. Okay, Isobel, thank you very much. All right, thank you. See And you you some relaxed time for the rest of the day. Hopefully. yeah, indeed. All right, thank you very much. Have a good week. And thank you. Bye bye. Have a good Bye. week.